Merhabalar, ben Rümeysa. Bu videoda DC motor ile Helmholtz bobinlerini nasıl döndürebiliriz? Bunun tasarımını yapmaya çalışacağım. Parça çizmeyeceğim. Zaten parçaları ben de hazır aldım. Amacım burada montaj yapıp simülasyonunu göstermek ve nasıl tasarım yapıldığını göstermek. O zaman direkt yukarıdan montajla başlayalım. Yeni diyorum ve montajı tıklayıp tamam diyorum. Parçalarımı çağırıp montajlarını yapacağım şimdi. Şuradan ilk olarak şu parça 3'ü seçip aç diyorum. Ve bunu sayfaya konduruyorum. Tamam, bu ilk parçam olduğu için bunu yüzdürüyorum. Tamam, şimdi bunun düzlemlerini açıyorum. Diyorum ki normal sistemin ön düzlemiyle bunun ön düzlemiyle normal sayfanın ön düzlemini montaj ilişkisiyle öncelikle çakıştırıyorum. Tamam diyorum. Daha sonra normal sistemin üst düzlemiyle bunun üst düzlemini de çakıştırıyorum. Tamam diyorum. Sonra sağ düzlemleri de birbirleriyle çakıştırıp tamam diyorum. Tamam, ilk parçamı koydum. Yani sağ düzleme dik bakıyorum. Şimdi yukarıdan bileşen ekle diyorum. Öncelikle rulmanımı çağırıyorum. Şöyle tamam diyorum. Öncelikle bunun ilişkilerini yapalım. Burası ile burası montaj ilişkisiyle. Öncelikle şuradan dişli diyorum. Bunlar aynı merkeze dönmesi için. Daha sonra yine buna tıklıyorum. Diyorum ki şöyle tekrar buna ve buna tıklıyorum. Montaj ilişkisi diyorum ve eş merkezi diyorum. Daha sonra buraya tıklıyorum ve buraya tıklıyorum. Bunlara diyorum ki çakışık. Şimdi şuradan görülebiliyor mu? Bu dönüyor. Tamam, daha sonra şuradan yine bileşen ekleden bunun içindeki boruyu koyalım. Parça 2. Tamam diyorum. Bunu da yine bir şekilde buraya koyuyorum. Daha sonra yine diyorum ki bunun iç düzlemiyle bunun dış düzleminin montaj ilişkisiyle öncelikle şu mekanikten diyorum ki dişli. Bunlar dönmesi için. Tamam diyorum. Ve daha sonra tekrar bunun içiyle bunun dışına tıklıyorum. Montaj ilişkisiyle diyorum ki eş merkezli. Aynen böyle. Şimdi şuradan bakıyorum ve bunu döndürmeye çalışıyorum. Aslında bunların ikisi de birbirleriyle dönüyor. Tamam, bunu da böyle koyuyorum. Şimdi çarkımı koyacağım buraya. Şu çarkı büyük olanı koyuyorum. Buradan seçiyorum. Bunu döndürdüm. Yine bunu bu şekilde buraya koydum. Diyorum ki bunun dış düzlemiyle bunun şu iç düzlemi montaj ilişkisiyle yine aynı şekilde dönebilmesi için şuradan mekanik ilk önce dişliyi seçiyorum. Ve tamam diyorum. Sonra yine aynı şekilde bunun dışıyla bunun da içini seçip montaj ilişkisiyle diyorum ki eş merkezli. Aynen böyle. Sonra bu içe ve buna tıklıyorum. Montaj ilişkisiyle diyorum. Buraya çakışık değil. Şuradan mesafe açıp 5 girip tamam diyorum. Tamam. Aslında bu böyle. Bunda dönüyor. Şimdi bu niye böyle hareket ediyor? Bunu da ne yapalım? Bunun dışıyla bunun dışını montaj ilişkisiyle çakışık değil. Şuradan mesafe açıp 15 girelim ve tamam diyelim. Tamam. Şimdi sağ düzlemime bakıyorum. Şimdi böyle bir görüntüm var. Şuradan tuttuğumda çarkımı döndürebildiğim bir sistemim var. Bunun amacım DC motor taktığımızda nasıl göründüğünü göstermek. Şimdi artık motorumuzu koyabiliriz. Aç diyorum. Bunu da şöyle şuradan döndürüyorum. Bunu buraya konumlandırıyorum. Şimdi motorumun nasıl duracağını belirlemek için şuradan motorumu açıyorum. Diyorum ki şu düzlem ile motorun üst düzlemi montaj ilişkisiyle çakışık olsun. Tamam diyorum. Daha sonra diyorum ki şu ön düzlem ile basıyorum. Bunun ön düzlemini montaj ilişkisiyle olmadı. Şöyle yapalım. Normal sistemin şöyle sağ düzlemiyle diyelim. Bunun ön düzlemini montaj ilişkisiyle diyoruz ki çakışık değil, burayı açalım. Diyelim ki 150 milim ilerisinde olsun. Tamam diyoruz. Tamam. Şimdi şöyle bakıyorum. Bu artık sadece ileri geri gidiyor.
Bunun için de diğer çarkı koyduğumuzda yapacağımız montaj ilişkisiyle onu da sabitlemiş olacağız. Bunu da buradan çeviriyorum ve bunu buraya konumlandırıyorum. Bunun merkezine tıklıyorum ve bunun merkezine tıklıyorum. Montaj ilişkisi. İlk önce döndüreceğim için döndürmeli ilişkilerde önce dişliyi seçip tamam dersek, daha sonra yine bunları eş merkezli kılar isek montajlama sırasında çok fazla bize yardımcı olacaktır. Tamam diyorum. Daha sonra bunun şurası ile milin şu kısmının montaj ilişkisiyle çakışık diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi ben diyorum ki bu düzlem ile bu düzlemde montaj ilişkisiyle çakışık olacak diyoruz ve tamam diyoruz. Tamam, artık motorum da hareket etmiyor. Şimdi sağ düzleme şöyle bir dik bakıyorum. Şimdi eş merkezli, eş eksenli 2 tane çarkım var. Şimdi ben bunlara şu montajdan kemer zincire tıklıyorum. Bunlara bir kemer sistemi yapacağım. Şimdi diyor ki kemer üyeleri. Bunun bu düzlemiyle hemen bir sarı çizgi oluştu. Bunun bu düzlemine bana diyorum bir kemer yap. Ve buradan diyorum ki kemer parçasını oluştur. Tamam diyorum. Kaydet ve devam et diyelim. Montajımızı da bulunduğumuz yere kaydedelim. Bize bir kemer yaptı. Şimdi bu kemerimiz burada görünüyor şu parça olarak. Parçayı aç dediğimiz için. Buna sağ tıklıyorum ve buradan diyorum ki parçayı aç. Evet. Amacımız o değildi. Şunda yanlış tıkladım. Şuradan şu kayışa sağ tıklayıp parçayı aç diyeceğim. Gittim çarkını açtım yanlışlıkla. Şimdi diyorum ki ön düzlemde bana bir çizim aç. Tamam, şuradan şu düz yuvaya tıklıyorum. 1, 2. Tam şunun üzerine gelecek şekilde bir tane bırakıyorum ve tekrar yine aynı şekilde 1, 2 deyip şöyle 2 tane oluşturuyorum ve tamam diyorum. Şimdi bunu ölçülendiriyorum. İçerideki çakışık olan 102 ve dışarıdaki de 120 olacak şekilde tamam diyorum. Unsurlar ekstrüzyonuna katılan diyorum ki orta düzlemden 5 milim katıla diyorum. Tamam, benim burada şu çizimi şuradan gizle diyelim. Benim buradan kayış sistemi oluşturdu ve şuradan renklendireyim bunu. Pastelden şöyle yeşil yapıyorum. Tamam diyorum ve bunu diyorum ki kaydet. Artık bunu kaydettim. Montaj sayfama geldiğimde artık burada görebiliyorum. Şuradan şunun çizimini de gizle diyelim. Tamam. Bunları da buradan kapatıyorum. Artık kayış sistemim de burada. Şimdi şöyle yapıyorum ilk olarak. Şuradan referanslardan düzlem diyorum. Bir düzlem oluşturacağım ki bunun tam ortasına denk gelsin. İlk referans diyor. Referansım şuradan ön düzlem olacak ve diyorum ki buradan 170 milim uzaklıktan tersine çevir diyorum. Tam bunun ortası olmuş oluyor ve tamam diyorum. Tamam. Şimdi bu parçamı buraya çoğaltacağım. Çoğaltacağım için de bileşeni önce şöyle yapalım. Bileşen ekleyelim buradan. Göz at diyorum. Şu bileşenimizi de koyalım buraya. Ona göre onun etrafında çoğaltma işlemi yapalım. Bunu da buraya koydum. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun burasıyla bunun burasını montaj ilişkisiyle ilk olarak diyor idik ki dişli. Aynen öyle. Daha sonra bu merkez ile bunu da koyduk. Dedik ki montaj ilişkisiyle eş merkezli dedik. Tamam dedik. Şimdi bu böyle burada duruyor. Daha sonra bunu buradan bunun ön düzlemiyle şu düzlemi de çakıştırdığımızda tamam olacak. Şimdi ben bunu çoğaltacağım. Bu hangi parçam olmuş oluyor? Şu parça 2. Diyorum ki parça 2'yi seç. Şurada dairesel bileşel çoğaltma. Bunu şu değil. Parametre olarak şunun etrafını seçip burada bunu çoğalttım. Bu 1. Tamam. Şimdi diğer parçaları çoğaltacağım. Nasıl yapıyorum bunu? Şunun kayışın içindeki parçaya tıklıyorum. Bu 1.
parça 1, diğeri, diğeri. Bunu da seçiyorum, rulmanımı. Parça 3 ne? Alt taban. Bunu seçmiyorum. Geri alıyorum. Şuradan bileşenleri aynala. Nerede? Düzlem 2'ye göre tamam diyorum. Ve aynı şekilde burayı da çevirebilecek bir sistem oluşturmuş oluyorum. Şimdi hiçbir şey olmadan bunları bir kaydedelim. Bunları kaydettik. Şimdi bu DC motor bu çarkı çevirecek. Bu çarkı çevirdiğinde şuradaki kayış çevirecek ve bu da dönecek. Bununla birlikte şu ortadaki sistem de bununla dönmüş olacak. Ve ben bu parçayla bunu, şu dönen parçayla bunu göstermeye çalışıyorum. O yüzden buraya bir kulp koydum. Bizim amacımız, bunun dönmesindeki amaç ne peki? Şimdi buraya koyacağım diğer parçayla bunu da anlamış olacağız. Buradan göz ata tıklıyorum ve şuradan parça 5'i alıp buraya koyuyorum. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Tamam. Bunun burasına tıklıyorum. Bunun da burasına tıklıyorum. Bunu döndürmek istemediğim için, bu sabit duracağı için buna sadece eş merkezi diyorum ve tamam diyorum. Daha sonra diyorum ki bunun altı ile bu sistem altı montaj ilişkisiyle yere birbirlerine paralel diyorum ve tamam diyorum. Daha sonra şöyle şunu ortaya ayarlıyorum. Bu böyle içinde dolaşacak bir sistem. Tamam. Şimdi bizim buraya ne koyabiliriz? Daha önceden yaptığımız tavşanımızı koyabiliriz. Göz alttan deney tavşanımızı alıyorum. Aç diyorum ve bunu buraya koyuyorum. Şimdi şurada ne varmış? Burada bunu tekrar onardığımdan bahsediyor. Şimdi tavşanımı açıyorum buradan. Diyorum ki bunun üst düzlemiyle normal şu kutumun parça 5'in, yani şu parça 5'in, diyorum ki üst düzlemiyle bunun üst düzlemi montaj ilişkisiyle birbirlerine çakışık diyorum. Daha sonra şuradan tavşanımı birazcık şöyle döndürttüğümde tamam, tavşanım burada olmuş oluyor. Yani bunun içinde bir tavşan var ve 2 tane DC motorum var ve bu motorlarım çarkları çevirdiğinde bu tavşanın etrafında Helmholtz bobinleri şöyle dönmüş olacak. Biz buraya tam ortaya deney tüpünü de koyabiliriz. Onu da ekleyelim şuradan. Göz alttan. Bunu da şu deney tavşanımın tam şöyle üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Ekstra bir montaj ilişkisi yapmayacağım bunun için. Amaç olup olmadığını görmek. Şuradan üst düzleme dik bakıyorum. Şöyle konumlandırdım bunu. Şimdi sistemim nasıl görünüyor? Ön düzlemden böyle görünüyor. DC motorlar, çarklar ve bu çarkın döndürdüğü Helmholtz bobini. Ön düzlemden böyle görünüyor. Üst düzlemden nasıl görünüyor? Üst düzlemden böyle görünüyor. Sağ düzlemden ise, bizim tam baktığımız düzlemden ise böyle görünüyor. Burayı istersek tekrar bu kutuyu konumlandırabiliriz istediğimiz yere göre. İstersek sağa sola çekebiliriz. Şöyle şuradan da gösterebilirim. Benim sistemim böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlatıcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim.